Horrorbox TV'den herkese merhaba. Tekrar bir Horror Friend köşemizde sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Sevgili dostum Serdar Oğal. Yani, hoş geldin Serdar. Çok önemli konuk derken yani benim de gerçekten böyle heyecanlıyım yani. İlk kez böyle bir şeye konuk oluyorum. Bugün konuk masasına seni oturttuk. Evet. Özellikle de Cartier'i seçtik. Cartier'e geçmeden önce sana şunu sorayım öncelikle. Pek çok saat seçme şansın vardı aslında. Horror Friend olma fırsatını yakalamışken neden Cartier'i seçtin? Çünkü bunu sen seçtin bu arada. Ya neden Cartier'i seçtim? Ben yaklaşık 25 senedir falan bu hani saat dünyasındayım. Bir şekilde evet. de saatlerle iç içeyim. Biliyorsun ciddi de bir koleksiyonum var. Ciddi adette saatim var ama nedense Cartier ile böyle çok bir iç içe olup zaman geçiremedim. Yani var bir iki tane işte Santos falan biliyorsun zamanında aldık ama bu benim için de yani böyle Cartier ile tekrar bir ısınma aşaması gibi bir şey olacaktı. O yüzden de bu yeni modeli Paşa'yı böyle bir şansımız vardı. Evet, bunu değerlendirelim dedik yani. Çok iyi oldu bence de. Çünkü hakikaten senin takmanı tecrübe etmeni istediğim bir saatti. Okurlarımız gerçi takip ediyorlardır. Cartier Paşa yakın zamanda yenilendi. 2020'nin yeni saati olarak Cartier'den çıkmış durumda. Benim çok sevdiğim bir model. Aynı zamanda kendim zamanında da kullanmıştım. C-Timer yani döner dalgıç bezelli olan modelini. Evet. Sen tecrübe ettiğin zaman zarfında saati nasıl buldun? Bizlerle paylaşır mısın? Ya bir kere her şeyden önce çok hani beklediğimin çok dışında bir profille karşılaştım. Bir saatle karşılaştım. Yani ben daha böyle yani dress watch kıyaslayacağım saatler kendi koleksiyonumda ya da marketteki saatlerde farklı şeylerle kıyaslayacağım diyordum ama bir anda benim böyle günlük saatim oluverdi. Özel lak tasarımı, tepesi o yani saatin teknik detaylarından öte direkt tak ve çık. Yani her çeşit kıyafetle, spor kıyafetle de takım elbiseyle kesinlikle. Gerçi bu aralar tabii çok takım elbise de giyemiyoruz ama yani bence beklediğim profilin çok daha ötesinde bir saatle karşılaştım ve bir hafta boyunca da güzel bir tecrübe yaşadım diyebilirim yani. Senin kolunda 41 milimetrelik model var. Evet. Ebat olarak da biliyorum sen genelde 40 milimetrenin altında saatleri çok takmaktan hoşlanmıyorsun. 35 milimetrelik de aslında bir Paşa modelimiz var ama senin için 41'in elbette daha uygun olduğunu düşünmüştük. Ya 41'den öte Burak şöyle bir şey var yani yeri geliyor 36 milim saatler de takıyoruz ama yani bu saatin tasarımı itibariyle yani bazı saatlerde 40 milim diyorsun ama çok büyük gözükebiliyor. Bunda 41 milim diyorsun ama daha küçük gözüküyor. Bunun sebebi de özellikle lak tasarımı, kendine özgü lak tasarımı. Ve işte kayışın kalınlığı ya da şekli diyeyim, klipsin kullanışlı. Dolayısıyla yani 41 burada bence optimum. Bunun daha küçüğü bence bir erkek bileğinde çok uygun olmayabilir. Yani sadece milimlere takılmamak lazım. Kolda duruşu itibariyle bence 41 milim biraz limitte gibi duruyor yani. Düz ve parlak bir bezeli var. Kalın bir bezel. Bunun da tabii büyük bir etkisi var. Bu arada Cartier Paşa'nın tasarım detaylarının arasında en önemlilerinden bir tanesi de yuvarlak ve kare formu bir arada kullanması. Evet. Oldukça aykırı bir tasarım aslında. İki tane birbirine uymayan geometrik şekilden bahsediyoruz. Sen bunun hakkında ne diyeceksin? Nasıl yani ne diyeceğim? O bence çok önemli bir özellik. Bir kere her şeyden önce ismi beni çok ilgilendiriyor. Modelin ismi beni çok ilgilendiriyor. Cartier, seninle de daha önce konuştuk. Yani Le Maison diyorlar. Yani herhangi bir işte şu ürün bu ürün değil. Ortak özellikleri bir arada da taşıyan birçok ürünü barındırıyor bu evin içinde. Paşa sadece bir Cartier değil aslında dışarıdan gördüğünde bu Paşa dedirten kesinlikle, bir saat. Kesinlikle. Yani Cartier'in de tamam kendine özgü DNA'sı işte imza hareketleri var ama bunu gördüğün zaman bu Paşa dedirtiyor ki bence bu çok önemli bir şey. Bir de tabii Paşa kitaba baktığın zaman işte Osmanlı İmparatorluğu falan filan ismi de geçiyor. Evet, gerçi tarihi 1930'lara gidiyor işte Marrakeş Paşası istemiş şuymuş buymuş falan derken o da tabii enteresan bir detay. Bu saatin ilk çıkışı adam gün boyunca hiçbir şekilde kolundan çıkarmayacağı bir saat istemiş. Havuzda yüzerken hatta duş alırken o falan. Bu bize tabii başka bir segmente hatırlatıyor ama bu da bence o segmentin ciddi bir alternatifi olmuş durumda yani. Kesinlikle bahsettiğin segmentin spor chic olduğunu tahmin ediyorum ben de. Katılıyorum. Senin kolundaki versiyonda çelik olduğunu düşünürsek evet gayet spor chic bir kalıba bürünüyor Paşa. Ki şunu da hatırlatmak lazım. Cartier Paşa'nın şu an senin kolunda olan versiyonu bir reissue versiyon. Aslında Cartier Paşa'nın yaklaşık bir 25 senelikte bir geçmişi var. Aynen öyle. 85'te bu hani yeni dönem versiyonu 85'te çıkmıştı ve 95'te falan da durdurulmuştu diye hatırlıyorum. Bir
S döneminin arkasından tekrar geldi. Ben kendi adıma tekrar tabii bu tasarımın Cartier kataloğuna eklenmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Ya bir de o kadar iyi geldi ki Burak, şimdi günümüzde artık hani teknolojik gelişmeleri de, tamam bu bir mekanik bir saat ama teknolojiyi de yenilikleri de kullanmadan olmuyor. Şimdi Quick Change diye bir özelliği var. Basıyorsun hemen deriyi çıkartıyorsun. Çok pratik. Bileziği takıyorsun. Bir de onu da geç, Smart Link var. Bir de şey var, tabii ben bunu yaptıramadım. Çünkü saati hani bir haftalığına Cartier'den alıp kullandığımız için. Tabii bunun çok özel bir tepesi var. Tepe koruması diyelim. Evet. Bu da bir imza. Ve yeni modellerde buraya tepenin içine kendi isminin baş harflerini ya da herhangi başka bir şeyi de oraya işletebiliyorsun, yazdırabiliyorsun. O da saati belki çok daha değerli, senin için çok daha anlamlı bir noktaya getirebiliyor. Evet, kişiselleştirme anlamında güzel oluyor yani. Ama hani dersen ki neyi değiştirirsin bu saatte? Bizim klasik Horofriend misafirlerinin sorularımızdan biri. Bizim bu tarih çarklarıyla ilgili genel anlamda bir problemimiz var. Horobox ve editörleri olarak. Nedense yani bu saatte de öyle. Ben hani tarih çarkını buradan kazara bir kaldırsak o pencereyi, kesinlikle herhalde hani tadına doyulmaz diye düşünüyorum. Pek çok saat için aynı şeyi düşünüyoruz maalesef. Tarih diskleri yine en azından sendeki versiyon hiç olmazsa tarih diskiyle kadran zemini birbirine uygun bir renk seçilmiş. Evet, çok göze çarpmıyor. Aynen, yoksa gayet kontrast olup onu kendini çok daha belli eden tarih pencereleri de var. Ama açık söyleyeyim, şimdi ben hani bu saati eğer radarımı alıp kendi koleksiyonuma katmayı düşünürsem senin kolundaki altın versiyonuna doğru giderim gibime geliyor. Evet, altın da çok şık duruyor. Evet. Özellikle bezel tasarımı saat altın bir kasaya sahip olduğunda çok daha güzel bir görüntü çıkarıyor ortaya diye düşünüyorum. Peki yine merak edilen sorulardan biri, bu saati taktığında kolunda ne gibi tepkiler aldın? O tepkiyi aslında biraz önce paylaştım. Yani paşa mı o demeye başladı insanlar ve bu benim çok hoşuma gitti. Çok da ilgimi çekti. Çünkü işte o Cartier mi, o şu mu, o bu mu, bilmem ne mi, onun bu, ama paşa mı diye adlandırılması saatin kendi içinde kendini o kadar güzel tanıtıyor ki saat. Kesinlikle. Yani Cartier mi, şu mu, bu mu hiçbir şeyle karıştırılmıyor. Paşa mı takıyorsun ki onun da tabii sebepleri özellikle bu lak tasarımı ve o yuvarlak ve kare formun bir araya getirilmesi. Ama tabii şey de oldu. Hani dürüstçe söylemek gerekirse çok saatim var. Çok farklı markalardan saatler kullanıyorum. İşte acaba bu saat senin rotasyonda yer bulur mu falan diyenler de oldu ama bu tamamen zaten senin saate motive olup onu alıp kullanmanla alakalı bir şey. Yani ben bunu aldığım gün itibariyle zaten belli bir rotasyonda kullanacağıma da kesin eminim yani. Peki tam almaktan, kullanmaktan bahsederken o zaman yeri gelmişken bunu da soralım. Yaklaşık bir haftadır saati kullandın diyelim. Bu kullandığın zaman zarfında deri kayışı olduğu için su aktivitelerini geçiyorum. Havuza girme, yüzme, tabii bu tür şeyler yapılamıyor ama saati hiç kolundan çıkartma ihtiyacı duydun mu? Ya da şimdi olmadı deyip başka bir saate geçtiğin oldu mu? Aslında olmadı ama bu konuda da bir eleştirim olabilir. Bu genel anlamda sadece paşa değil, hani Cartier'in kullandığı klip sistemi için bir şey yorumda bulunabilirim. Yani bu iyi ya da kötü değil ama benim çok hani kullanırken verim alamadığım, çok hani kendime uygun hissetmediğim bir şey. Ama beni rahatsız etti mi, kolumdan çıkarmak zorunda kaldım mı diye sorarsan öyle bir durum olmadı. Yani sabah taktım, akşam eve geldiğimde çıkarttım ki bu benim klasik rutinim zaten. Hangi saati takarsam takayım. Anladım, bu şekilde öyle gidiyorum. Ama gün içinde bir kere şeyi değiştirdim. Bileziğe geçtim. Böyle de bir şansım vardı. O da gayet keyifli bir aktivite. Yani o tık tık çıkartıyorsun. Toplasam bir dakika bile sürmüyor yani onu yapmak. Çok gayet pratik ve pek çok firma da bir şekilde quick strap change olayına kendini adapte etmeye başladı. Kutu setlerinin içinde ekstra kayışlar falan geliyor. Paşa'nın da yeni versiyonuyla bu konuya kendini adapte etmiş olması bizim için büyük bir şans bence. Bunun bence bayan saatlerine etkisinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsun kadınlar gün içinde bile çok farklı değişkenlikler gösterebiliyorlar. Bizim gibi çok standart değiller. Sabah işte başka bir strap, akşamüstü başka, yok bir gün bilezik çantaya falan. Çantaya veya kemerine. Aynen öyle. Yani bayanlar için daha kabul edilebilir, daha ilgi çekici bir özellik diyebilirim yani ona. Peki can alıcı sorulardan bir tane daha sorayım. Serdar Oğal'ın koleksiyonunda Cartier Paşa kendine yer bulur mu? Ya bulur, çok net bir şekilde bulur ama bu diyorum ya, bu bir motivasyon işi. Yani şimdi benim koleksiyonumda 3 tane Cartier var. Bunları hani gün içinde böyle özel bir şey, bir Cartier ile ilgili bir şey karşıma çıkması gerekiyor ki ben bunu takayım. Yoksa öbür türlü zaten saatlerin hepsini bir arada tutamıyorsun. İşte yarısı kasada, yarısı orada burada. Yani o Cartier'i alıp bu tarafa getirdiğin anda
takmaya başlıyorsun. Ama dürüstçe konuşmak gerekirse oturup böyle işte Cartier butiğe girip bir tane ben Cartier alacağım dediğimde sanki benim bugün itibariyle saatçilikte geldiğim nokta itibariyle bugün birkaç tane daha saat çektik burada işte. Evet, Aynı yıl Calendar'lar, Tourbillon'lar, onlar bunlar. Yani. Yani hani Cartier'i yeni bir Cartier koleksiyonuma koymak istediğimde sanki biraz daha ben kendi özelimde yukarılara gidebilirim. Ama bu fiyat range'inde bir şeyler alınacaksa bence Santos'la Paşa arasında bir tercih yapardım diye düşünüyorum. Anladım. Yani. İdeal Cartier senin için komplikasyonu olan bir Paşa olabilir mi? Öyle diyebilir miyiz? Yani şimdi tabii o biraz beni de zorladı bu soru. Ben biliyorsun çok öyle aşırı komplikasyon meraklısı biri değilim. Saatlerimi de genelde yani fazla birkaç tane tabii high complication saatim var ama bundan sonra alacağım saatleri öyle çok anormal komplikasyonlar üst üste dizilmiş şekilde almıyorum. Dolayısıyla ben artık böyle uzun süreli kullanabileceğim, hani bir gün senede 5 kere değil de yani en azından böyle 60-70 gün kolumda taşıyabileceğim saatlerin peşindeyim. Öbür türlü onları alıyorsun, acayip de paralar veriyorsun. Evet. Kenara koyuyorsun, işte çok okazyon bir durum çıkacak da onu takacaksın. Yani o saat tutkusunun bir anlamı da kalmıyor yani alıp kasada beklettiğin sürece. Dolayısıyla yani Paşa'nın bence en çok dikkat çeken iki özelliği, birincisi her koşulda kullanabileceğim bir saat olması. Bu arada tabii teknik özellikleri de çok yüksek. In-house kalibremiz var. In-house kalibre 1847 MC, Cartier'in kuruluş yılıyla eşleştirilen bir referans. Antimanyetik özelliği, Faraday kafesi falan, yani her çeşit ortamda kullanabileceğim bir saat. Deri kayışı da var, bileziği de var, o da var. Ve ikinci özelliği de tabii çok böyle tanınır olması. Yani saat dünyasına girdiğin zaman adam bakıyor ve diyor ki bu Paşa diyor. Cartier bile demiyor. Bu da bizim gibi saat tutkunları için böyle böbürleneceğin, kendini iyi hissedeceğin, motive olacağın özelliklerden biri. Seçimlerin fark edilmesi ve takdir görmesi tabii hepimizin beslendiği unsurların başında geliyor. Peki Serdar, çok teşekkür ederiz. Bugün konuk masasında seni ağırladık. Paşa de Cartier ile beraber. O zaman görüşmek üzere diyoruz bir sonraki saatte. Valla benim için de değişik bir tecrübe oldu. Bunu da Cartier ile yaşadığım için çok mutluyum. Özellikle böyle Paşa gibi yani kendini ikonik bir şekilde piyasada kanıtlamış bir modelle olduğuna çok mutluyum. Bir haftada kullandım bu arada. Cartier'e de buradan çok teşekkür ediyoruz. MR Butik'teyiz bu arada. Bizi de burada ağırlıyorlar. Bizim için önemli bir tecrübe oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet.